Herkese selamlar. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi daha önce probiyotiklerden bahsettik, prebiyotiklerden bahsettik. Şimdi de biraz postbiyotiklerden bahsetme zamanı. Belki de YouTube Türkiye'deki birkaç postbiyotik hakkındaki videodan bir tanesi olacak bu video. Gerçi ilerleyen dönemde postbiyotik kavramını biz daha çok duyacağız. Çünkü aslında bizim prebiyotik kullanmamızın sebebi de probiyotik kullanmamızın sebebi de aslında postbiyotik sentezleyebilmek. Hatırlarsanız prebiyotikleri anlatırken ne demiştik? Prebiyotikler probiyotiklerin besinidir. Probiyotikler bu prebiyotikleri kullanarak bazı sağlığa faydalı maddeler sentezler demiştim. İşte bu maddeleri sentezlettirebiliyorsa bir lif prebiyotiktir. Yoksa bu lif prebiyotik lif değildir demiştim. Yani her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir demiştim. İşte ne yapıyordu probiyotikler? Bu besinleri kullanarak fermentasyon, yani aslında fermentasyona siz nereden aşinasınız? Aslında yoğurt mayalamak da bir fermentasyon, turşu kurmak da bir fermentasyon aslında. Orada da bakteriler fermentasyon yapıyorlar. İşte bunun bağırsağımızda meydana geldiğini düşünün ve bu fermentasyonu yaparak probiyotik bakteriler prebiyotik besinleri kullanarak postbiyotik dediğimiz maddeler sentezliyorlar. Bu postbiyotik maddeler altında neler olabilir? Özellikle sağlık için faydalı olan en önemli postbiyotikler kısa zincirli yağ asitleri. Bunlar arasında da propionat gibi, bütyrat gibi bazı kısa zincirli yağ asitleri gerek bağırsak epitel hücreleri tarafından enerji için kullanılarak, işte bu ne sağlıyor? Bağırsak epitel onarımını sağlamakta. Yine bu kısa zincirli yağ asitleri vücudumuzda beyne kadar ulaşabilir. Örneğin beyinde yakıt olarak kullanılabilir ve bazı nörotransmitterlerin, yani işte serotonin gibi, dopamin gibi nörotransmitterlerin sentezlenmesinde kullanılabilir. Bağışıklık sisteminde fayda sağlayabilir. Bunun gibi birçok faydası olan bu kısa zincirli yağ asitleri salgılıyor bakteriler. İşte en önemli postbiyotik grubu bunlar. Bir de aslında fermentat olarak isimlendirdiğimiz, yani fermentasyon son ürünlerinin totaline verdiğimiz bir isim olan fermentat olarak nitelendirdiğimizde bazı postbiyotik içeriklerde bulunuyor. Bu özellikle besin profili çok yüksek bir madde. Yani siz bir bakteriyi veya mayayı bir besi yerinde uzun süre beklettiğinizde o bakteri o besinleri kullanarak işte B12 vitamininden tutun magnezyuma kadar, folik asite kadar birçok vitamin ve mineral de sentezleyebiliyor. Yine bu kısa zincirli yağ asitleri sentezleyebiliyor. Besin profiline sahip elimizde kalan maddeye biz fermentat diyoruz. Yakın zamanda ülkemizde işte bu fermentat dediğimiz postbiyotik takviyeleri de konuşuyor olacağız ve raflarda görmeye başlayacağız. Burada özellikle Saccharomyces cerevisiae dediğimiz bir mayanın, aslında halk arasında ekmek mayası olarak da bilinen bir mayanın besiyeri içerisinde çoğaltılarak ve o besiyerini fermentasyona uğratması sağlanarak ortaya çıkan son ürünlerin toplandığı ve sonrasında içerisindeki mayaların ısıtmaya tabi tutularak öldürüldükten sonra ortada kalan bir besin profiline sahip fermentasyon son ürününü izole ettiğimiz, fermentat olarak isimlendirdiğimiz bu Saccharomyces cerevisiae fermentatı da yakın zamanda yine benim de bakanlığa giderek sunum yaptığım ve takviye edici gıda olarak listeye eklettiğimiz bir postbiyotik olarak yakın zamanda aramızda olacak. Bunun gibi işte bakterilerin fermentasyon yaparak sentezlediği bütün maddelere biz postbiyotik diyoruz. Önemli olan tabii bunu doğal yollarla bağırsağımızda sentezlettirmek. Yani bizim sağlıklı bir floramız olursa, siz o floranın besini olan prebiyotiklerden zengin beslenirseniz, gerek beslenmeyle, liften zengin gıdalarla beslenerek, gerek prebiyotik lif takviyeleriyle bunu yaparsanız postbiyotik sentezlettirebilirsiniz. Ama bazı durumlarda sentezlenilen postbiyotikleri biz takviye edici gıda olarak da kullanabiliyoruz. Özellikle bağışıklık sisteminde çok büyük faydaları olan, yine bağırsak epitel onarımı için işte inflamatuar bağırsak hastalıklarında özellikle fayda gördüğümüz, yine bağırsak dışkılama alışkanlıklarında, yani bağırsak hareketlerini desteklemekte fayda gördüğümüz, çok küçük yaştaki çocuklarda da kullanılabilmesi dolayısıyla
dolayısıyla onların da antibiyotik kullanımı sonrası bozulan bağırsak dengesini tekrar sağlamak için, okul döneminde ve toplu yaşamda bağışıklık sistemini desteklemek için de biz bu postbiyotik takviyelerden fayda görebilmekteyiz. Postbiyotikler hakkında genel olarak öne çıkan noktaları sizlere anlatmaya çalıştım. Bu video ile birlikte prebiyotik, probiyotik ve postbiyotik serimizi de tamamlamış olduk. Daha önce yayınladığım prebiyotik ve probiyotik videolarını izlemeyenler varsa videonun sağ üstüne çıkan linke tıklayarak bu iki videoyu da izleyebilirsiniz. Postbiyotik hakkında ileride çok daha fazla konuşacağız. Dediğim gibi bu YouTube'daki ilk videolardan bir tanesi olarak da tarihte yerini almış oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan da bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Aynı zamanda Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarında da DR Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde bu videoların sesli formatlarında bulabilir. Araba kullanırken, spor yaparken veya iş yaparken de rahatlıkla bu sağlık bilgilerini dinleyebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.